Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle bu güzel gördüğünüz çilekli patiklerimizi çalışacağız arkadaşlar. Şöyle güzel tavşan kulaklarımız da mevcut. Pinterest'te gördüğümden beri örmek istiyordum. Fırsatım oldu. Bu arada sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. İpimi örgüye başlamadan önce göstereceğim. Herhangi bir patik ipi, bebek ipi kullanabilirsiniz. Elinizde olan ipleri kullanabilirsiniz. Çok ince olmamasına dikkat edin. O zaman ölçülerimiz tutmayabilir arkadaşlar. 16 zincirle başladım tabanı. Daha büyük örmek isterseniz eğer 18-20 zincirle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim ördüğüm patik 6 aylık bebek için uygun. Çok büyük veya çok küçük değil arkadaşlar. Çileklerim içinde koton iplik kullandım. Yeşil ipim içinde yine koton iplik kullandım. İçerisine bir miktar elyaf gerekli. İğnemiz gerekli. Tığımı da göstereyim hemen. 2.2 numara tığ kullandım. Ve bir de makasımıza ihtiyacımız olacak. Çilekli, havuçlu, kirazlı, çiçekli, ayçiçekli, böğürtlenli, hatta böyle değişik meyvelerden karpuz vesaire de yapabilirsiniz önüne. Her şekilde güzel görünecektir arkadaşlar. Şu kısımda orijinalinde ne onun adı? Unuttum arkadaşlar. Pompon vardı. Ben pompon eklemedim. Daha fazla süslü olmasın diye. Yeteri kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler dilerseniz şu kısma bir de pompon ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ipim ben böyle elimde olan ipimi değerlendireceğim. Yünlü bir ip ama normal böyle bebek ipleri de kullanabilirsiniz. Zincir çekerekten başlayacağız arkadaşlar. Toplamda ilk çektiğim şu zinciri saymıyorum. 16 tane zincir çekiyorum. Tığımı çok sıkmıyorum. Toplam 16 tane zincir çektim arkadaşlar. Tığıma ipimi doluyorum. 2 tane zincirimi atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Buraya toplamda aynı zincirin içerisine toplam 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra ilk çektiğim şu zincire gelene kadar her zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Oraya geldikten sonra arkadaşlar tığıma yine ipimi toplayıp toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyoruz son zincirin içerisine. Üç, 4, 5 ve 6. Daha sonra yine diğer zincirlere tek bir tane ikili trabzan yaparak şu ilk 3 tane ikili trabzan yaptığım zincire kadar devam ediyorum. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 6'ya tamamlıyoruz bu tarafı da. 2 ve 3. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesine şöyle batıyorum. Direkt kaydırıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batacağız. 2 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar yine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü arttırmamı da yandaki trabzanın tepesine yapıyoruz. Daha sonra şurada 6 tane trabzan yapmıştık ya. Onun bir önceki trabzana gelene kadar şu aralara tek batıyoruz arkadaşlar. Evet, geldim oradayım arkadaşlar. Bakın şu 6.'nın ilki onun bir öncekinde. Hemen buraya çift batıyorum. Daha sonra bu 6 tane trabzanımızın hepsinin tepesine çift batıyorum.
son altıncıya batıyorum. Daha sonra yanındaki trabzanın tepesine de çift batıyorum. Yani toplamda ortadaki 6 tane ile birlikte kenarlardan da birer tane 8 tane arttırma yapmış olduk. Daha sonra tığıma ipimi alıp aradaki trabzanlara yine tek batıyorum. Sonda bir araya yaptığımız 3 tane trabzanın tepe noktasına gelene kadar devam ediyoruz. Evet, geldik o 3 tanedeyiz. Yine burada da 3'ün de tepesine çift batıyoruz. Ve ilk yaptığımız trabzana kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum. Şimdi burada yarım trabzan öreceğiz arkadaşlar. İlk kaydırma yaptığım trabzanın tepesine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Onun yanındakine çift batıyorum. Onun yanındakine tek batıyorum. Onun yanındakine çift batıyorum. Yanındakine tek batıyorum. Son arttırmam. Yanındakine çift batıyorum. 3 tane arttırma yaptık. Daha sonra araya 6 tane tek örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra ikili trabzan olarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 pardon 6. Şimdi arttırmalarıma tekrar başlıyorum. Burada çift var arkadaşlar. Çift olan yere biz de çift yapıyoruz. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına tek yapıyorum. Yanına yine arttırma var. Oraya çift yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar tabanımız son sırası. Dönüyoruz. Burada arttırma yaptığımız yere kadar, son yaptığımız arttırma yerine kadar çift, bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar ve geliyoruz. Evet, geldim. Şimdi 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Daha sonra arttırma yerimize kadar tekli trabzan yapıyorum. Arttırmalarımızı yapıyoruz. Bir arttırma, bir tek. Bir arttırma, bir tek. Bir arttırma ve kaydırma yöntemi yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Artık tabanımız bitti arkadaşlar. Şöyle elinizle düzeltebilirsiniz. Şimdi tabanımız üst sırasına çıkmadan önce bu yaptığımız trabzanların tepe kısmına şöyle batıyorum. Kaydırma yapıyoruz ya arkadaşlar. Onu her trabzan tepesine yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 böyle bütün tabanımı dönüyorum arkadaşlar. Evet, geldim. Şimdi ilk yaptığım sonun içini yaptıktan sonra ilk yaptığıma batıyorum ve bir zincir, pardon, 2 zincir çekiyorum. Toplamda 64 tane trabzanım var benim arkadaşlar. Şimdi ilmeğim var. Şimdi trabzan olarak öreceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar, görünüyor mu? Göstermeye çalışıyorum ama yaptığımız kaydırmaya değil de şu alttaki trabzan tepeleri kaldı, bakın. Onlara batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2. Şu şekilde patiğimin etrafını hiçbir arttırma veya eksiltme yapmadan ikili trabzanla dönüyoruz. Kaydırma yaptığımız, bakın şurada kaldı. Ben trabzanların tepesine batıyorum.
ve ikili trabzan örüyoruz. Sıra sonuna kadar dönelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu sırada sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Pardon. İlk iki sık iğneyi birlikte öreceğiz. Kesme işlemi yapacağız yani. Birine batıyorum, yanındakine de batıyorum. İkisini birlikte işliyorum. Daha sonra araya 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 9 10. Tekrar bir tane eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Daha sonra 35 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 35 tane sık iğne yaptıktan sonra burada bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Daha sonra sonda 2 tane sık iğnemiz kalana kadar örüyoruz. Sondaki 2 sık iğneyi yine birlikte örüyoruz. Şimdi sonda 2 sık iğnemiz kalana kadar örelim. 35 tane sık iğneden sonra bir tane eksiltmemiz var. Onu unutmayalım. Evet, sonda 2 tane kaldı arkadaşlar. Yine onu da birlikte alıyorum. Ve eksiltmemi yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine kaydırma yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi bu sıramızı da böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Hemen bir sonraki sıramıza çıkıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çektik. İlk yere hemen bir tane sık ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Devamındakilere birer tane sık iğne örüyoruz. Pardon, ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Pardon arkadaşlar, 17 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir tığıma bu sefer ipimi 2 kere doluyorum. Yanına bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine 2 kere doluyorum. Onun yanına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar hep şimdi 2 kere dolayacağız. Kesme boyunca kesmelerimizi yapacağız. Bütün kesmeler boyunca 2 kere doluyoruz. Yani üçlü trabzan olarak kesme yapacağız. Şimdi bir sık iğnenin tepesine battım arkadaşlar. 2 kere işledim. Tığımda 2 tane ipim kaldı. Yine 2 kere doluyorum. Yandakine batıyorum. Yine 2 kere işliyorum ve üçünü birden kesiyorum. Tekrar 2 kere doladım. Sık iğnenin tepesine battım. 1 2 kere işledim. Yine 2 kere doladım. Yanındakine batıyorum. 1 2 kere işliyorum. 3 tane kalıyor. Üçünü birden işliyorum. Toplam 11 tane bu şekilde kesme yapacağız arkadaşlar. Şu an üçüncüsünü yapıyoruz. 1 2 ve kes. 1 2 1 2 ve kes. 4 tane kesme yaptık. 11 kesmeye tamamlayıp gelelim. Evet, 11 tane kesmemi yaptım arkadaşlar. Üçlü trabzan olarak. Daha sonra yine 2 tane yanına üçlü trabzan yapıyoruz. Ayrı ayrı sık iğnelerin tepesine. Bir tane yaptım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane daha yapıyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar ikili trabzan örüyoruz. Her sık iğnenin tepesine bir kere batıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundayım. İlk yaptığımın tepesine yine kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi tekli trabzan yapacağız arkadaşlar. İlk ikisini eksilteceğim. Aldım. Yanındakine batıyorum. Aldım ve beraber işliyorum. Tığıma ipimi doluyorum yine. Bu sefer tek olarak devam ediyorum. Eksiltme arttırma yapmayacağım. Toplam 12 tane böyle öreceğim arkadaşlar. 1 2 11 12. Şimdi şöyle kontrol edeceğim. 13 yapalım arkadaşlar. 13 tane tek yaptım. Tığıma ipimi doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi 2 kere doladım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. 2 kere doladım.
Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi eksiltmelerime başlıyorum. Yine üçlü trabzan olarak eksiltme yapıyorum. Tığıma ipimi 2 kere doluyorum. 1 2 işliyorum. 3 tane var. Üçünü birden işliyorum. İki tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 2 3. Şimdi arkadaşlar yine eksiltme yapacağım ama şöyle 3 tanesini birden eksilteceğim. Şimdi bir tane yaptım. Yine üçlü trabzan. Bir trabzanımı daha yaptım. Yanındakine bir üçlü trabzan daha, sonra dördünü birden işliyorum. Daha sonra yanına yine üçlü trabzan yaparak eksiltme yapıyorum ama ikisini birden bu sefer arkadaşlar. Bir tane üçlü eksiltmemiz var orta kısımda. Diğerleri yine ikili. Pardon. Bir iki kere doluyorum. Bir iki, ikisini birden. Şimdi yine üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane hemen yanına. Bir tane daha, bir tane yanına ikili trabzan. Hepsi ayrı trabzanlara. Daha sonra sıra sonuna kadar tekli trabzan örüyorum. Şöyle burun kısmımızı kontrol edelim. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 tane kalınca tekrar bir eksiltmemizi yapacağız orada tekli trabzan olarak. Son bir işlemimiz kaldı. Onu da şurada yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar. Her trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle gidiyoruz. Bütün hepsinin tepesine kaydırma yöntemi yaparak bütün sıramızı dönüyoruz. Patik tabanımız hazır arkadaşlar. Şimdi sırada kulağımız var. Kulağımızı da hemen birlikte örelim. Kulağımızda arkadaşlar öncelikle tepe kısmından sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra sihirli halkamın içerisinde toplam 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 ipimizi çekiyorum. Burada arkadaşlar şöyle birleştirme işlemi yaparak öreceğim kulağımı. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimi alıyorum, geçirdim, bir zincir çektim. Yapmadan da direkt düz spiral bir şekilde de örebilirsiniz. Daha sonra aynı sık iğnenin içerisine arkadaşlar kısa ipimi de yürüteceğim. Çift batıyorum. 1 2 yanındakine yine çift batıyorum. Yani hepsinin tepesine çift batıyoruz arkadaşlar. 6 tane sık iğnemiz vardı. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet, ilk yaptığım sık iğneye kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine çift batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar işliyoruz. Geldim sıra sonundayım. İlk yaptığıma kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu 18 tane sık iğnemi arkadaşlar. Toplamda 3 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Bu şekilde her sık iğnenin tepesine tek batıyoruz. Toplam 3 sıra boyunca örüp geliyoruz.
Geldim arkadaşlar. Şimdi 3 sıra ördükten sonra eksiltme yapacağımız sıraya geldim. 1 2 sık iğne ördüm. Daha sonra 3 ile 4'ü birlikte örüyorum. 1 2 sık iğne ördüm. Daha sonra 3 ile 4'ü birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Geldim arkadaşlar. 14 tane sık iğnemiz kaldı bu sırada. Şimdi bu 14 tane sık iğnemizi 2 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Her sık iğnenin tepesine bir kez batıp 2 sıra boyunca örüp geliyoruz. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğnemi örüyorum. Bir tane eksiltmemi yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sık iğnemiz kalıyor. Onun da ikisini birlikte alıyorum ve bitiriyorum. İlk yaptığıma sabitliyorum ve burada artık ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum arkadaşlar. Patiğinizi ister dikebilir, ister yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yerini hemen belirleyelim. Şu şekilde patiğim şöyle ikiye katlayabilirsiniz. Ben şu şekilde hafif verev dikiyorum. Diğerinde yine şöyle şu şekilde durabilir arkadaşlar. Şöyle hafif kaldırıp göstereceğim. Evet. Şöyle yani yanlamasına şu şekilde yanlamasına dikip veya yapıştırabilirsiniz dediğim gibi. Hemen dikişimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklarımızı sabitledim. Şimdi çileğimizi yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Sihirli halkamı yapıyorum. Batıyorum. İpimi alıyorum. Bir zincir çektim. Daha sonra sihirli halkamın içerisine toplam 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 ipini tutuyorum, çekiyorum ve sıktım. Şimdi bu ipimi ilmek belirleyici olarak kullanacağım arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine şöyle batıyorum. 1, yanındakine batıyorum. 2, yanındakine batıyorum. 3, yanındakine batıyorum. 4, yanındakine batıyorum. 5, yanındakine batıyorum. 6. 6 sık iğnemi tekrar ördüm. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Çift batıyoruz arkadaşlar. 1 2, yanındakine yine çift batıyorum. 1 2, onun yanındakine çift batıyorum. Toplamda bu sırada 6 sık iğnemizi 12 sık iğneye çıkartıyoruz arkadaşlar. 2, şöyle 1 2, hemen bakıyorum doğru yerde miyim? Evet, doğru yerdeyiz. Daha sonra bir tane sık iğne yaptım, yanına bir sık iğne yapıyorum, üçüncüye çift batıyorum. Yani sıra sonuna kadar 2 tek bir çift olarak gidiyoruz. Geldim arkadaşlar. Şimdi bu sırada da 1 2 3 sık iğne, bir arttır yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir arttır yaparak gelelim arkadaşlar. Evet, geldim arkadaşlar, sıra sonundayım. Şimdi bu toplamda bütün ilmeklerimizi 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde böyle örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim, şimdi 4 sıra boyunca ördük. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. 1 2 sık iğne örüyorum. 3. ve 4.'yü birlikte alıyorum. 1 sık iğne, 2. sık iğne, 3 ile 4'ü birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Evet, bir sonraki sıraya geldim arkadaşlar. Şimdi bu sırada da bir sık iğne örüyorum. Bir eksilt yapıyorum. Eksiltmeyi bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece şuradaki önde duranları alarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sık iğne,
bir eksik yapabiliriz. Bu şekilde de sıra sonuna kadar gidiyoruz. Normal eksiltme de yapabilirsiniz. Şimdi burada artık çileğimizin içini elyafla dolduracağız arkadaşlar. Evet, geldim, doldurdum arkadaşlar. Şimdi kalan 10 tane ilmeğimiz kaldı. Hepsini böyle ikili ikili öreceğiz arkadaşlar. Yani kesme yapacağız. 5. Artık ipimi kesiyorum. Hafif uzun bırakacağım ki orta kısmı toplayabileyim diye. Şöyle ipimi takıyorum. Kalan ilmeklerin tepesinden batıyorum arkadaşlar. Ve çekiyorum. Evet, çileğimizin gövdesi hazır arkadaşlar. Beyaz çok çiğ kalacaktı krem renginin yanında. Ben o yüzden aynı iple yapıyorum. Hiç önemli değil nereden battığınız. Rastgele yapıyorum. Bir düzen içinde yapmıyorum. İpimi şuradan hafif uzun bırakıyorum. Sadece iki benek birbirine aşırı yakın olmasın diye şöyle arada bir sıra falan bırakıyorum arkadaşlar. Hemen bir alt sıradan batıyorum geri. Şimdi şu aynı yerden çıkıyoruz arkadaşlar. İpimi birazcık kesiyorum ve düğüm atıyorum. İpimi kesiyorum. Kalanı da iç kısma gönderiyorum. Şimdi gelelim sap kısmımıza çileğimizin arkadaşlar. Onun için şöyle aynı çilekte başladığımız gibi sihirli halka yaptım. İpimi, başlangıç ipimi biraz uzun bıraktım. Şöyle duruyor bakın. Daha sonra sihirli halkaya 6 sık iğne. Bir sonraki sırada hepsine çift battım. 12 sık iğne. Bir sonraki sırada bir sık iğne, bir çift yaptım. 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yapraklarını da beraber yapalım. Hani burada tekrar benzer bir işlem olduğu için tekrar sihirli halka ile başlamayı göstermedim. Şimdi şu sıramın başı. Buraya batıyorum arkadaşlar. Bir kaydırmamı yapıyorum. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektikten sonra ilkine değil ikinciye batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Dördüncüye ipimi tığıma ip alıyorum. Batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Ve yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir kaydırma daha yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İkinciye kaydırma, yanındakine sık iğne, onun yanındakine tekli trabzan, onun yanındakine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 atlıyorum. Pardon. Bir atlıyorum. İkinciye kaydırma. Tekrar onun yanındakine kaydırma ve 5 tane zincir. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sırasıyla kaydırma, sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan. Bir atlıyoruz, yanına kaydırma, daha sonra onun yanına tekrar bir kaydırma daha.
tamamlayıp gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şu ipim böyle duruyorken arkadan batıyorum. Pardon. Şu evet. Şu ipimi alıyorum, arkaya geçiriyorum ve böyleyken ipimi kesiyorum. Pardon, kısa kesiyorum arkadaşlar çünkü çileğimi yapıştıracağım. Şimdi şurada başlangıçta bir uzun ip bırakacağız demiştim. Onu da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle ortadan batıyorum. Şu ipi şöyle alıyoruz arkadaşlar. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. İpim yeter umarım. Şimdi şöyle 4 tane toplam her zincire sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Benim biraz ipimde sıkıntı olacak gibi kısa bırakmışım. 4 taneden sonra arkadaşlar bu ipimizi yine şu orta kısımdan tığımı batırarak geçiriyorum ama benim ipim kısa olduğu için birazcık şöyle uzatıp da yapacağım. Evet. Arkaya alıyorum. Şu şekilde oldu. Artık çileğimin orta kısmından şöyle tepesinden şu şekilde, isterseniz yaprakları iyice yapıştırabilirsiniz, isterseniz şöyle de kalabilir. Bu şekilde yapıştırıp geliyorum. İsterseniz dikebilirsiniz arkadaşlar, ipinizi uzun bırakarak. Evet, şimdi şöyle 2 tane kulağımızın arasında yapıştırıyorum. Dediğim gibi yani direkt dikebilirsiniz ama sağlam bir şekilde yapıştırdığınızda da hiçbir sorun olacağını zannetmiyorum. Veya dilerseniz çıt çıt da yapabilirsiniz arkadaşlar. Havuç yaparsınız, farklı farklı değiştirerek çıt çıtlarla kullanabilirsiniz. Patiklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu patiği benim gördüğüm Pinterest sayfasında arkasına pompon da koymuşlardı. Sizler dilerseniz pompon da koyabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha fazla süslemek istemedim. Çok tatlı olduklarını düşünüyorum. Havuçlu, kalpli, çiçekli, ay çiçekli, papatyalı, yani aklınıza gelebilecek her şekilde yapabilirsiniz. Kirazlı. Şöyle minik minik patiklerimiz hazır arkadaşlar. Biz videomu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.